Aralık 2010'da tıbbi komplikasyonların bir zincirleme etkisi sonucunda hayatımı değiştiren bir olay yaşadım. Mücadelem, normal koşullarda zararsız olan bir ilacın, zaten zayıf durumda olan karaciğerime ciddi şekilde zarar vermesiyle başladı. Bu durum, akciğerlerim ve böbreklerimin işlev bozukluğunu şiddetlendirdi ve sistemik organ yetmezliğine, ardından da travmatik bir beyin hasarına yol açtı. Sonuç olarak otomatik bir komaya girdim. Acil bir durumda helikopterle John Hopkins Hastanesi'ne sevk edildim. Helikopter pervanelerinin ritmik sesi, tıbbi ekibin uzak ve boğuk konuşmalarıyla birleşerek hem gerçeküstü hem de kasvetli bir atmosfer oluşturuyordu. Sedye üzerinde bağlı bir şekilde yatarken, hayatla bağımı koruyan incecik ipliği keskin bir şekilde hissediyordum. Yine de beklenmedik bir şekilde bir huzur duygusu beni sarmaya başladı. Sanki bilincim, önünde duran derin yolculuğa hazırlık yapıyordu. Sonunda ölümden dönüş deneyimim, NDE olarak adlandırılacak olan bir yolculuğa. Yoğun bakımdayken bilincim bedenimden ayrılmaya başladığında kendimi canlı ve berrak bir rüyanın içine girmiş gibi hissettim. Fiziksel formuma hala bir şekilde bağlıydım. Onun kırılganlığının farkındaydım. Ancak aynı zamanda öteki tarafa doğru tarif edilemez bir çekim hissediyordum. Bu çekim, beni yıldızları ve kozmosu andıran bir göksel genişlik boyunca sürükleyerek ışık ve titreşimlerden oluşan bir aleme taşıdı. Bu yer tarif edilemez bir sevgi ve güzellik hissi yayıyordu. Daha önce hiç bilmediğim bir şey. Sevgi yalnızca bir duygu değildi, somut bir enerji. Varlığımın her bir parçasını saran hissedilebilir bir güçtü. Sıcaktı, sınırsızdı ve koşulsuzdu. Ruhumun en derin köşelerine dokunarak iyileştiriyor ve yükseltiyordu. Güzellik ise parıldayan ışıkların ve uyumlu titreşimlerin karmaşık bir dokusu gibiydi. Her biri dünyevi kıyaslamaların ötesinde bir zarafetle yankılanıyordu. Bu nitelikler bir araya gelerek tüm korkuların yok olduğu ve yalnızca huzurun kaldığı mükemmel bir sığınak oluşturuyordu. Oraya vardığımda üç parlak ışık tarafından karşılandım. Her biri yakut, ametist ve zümrüt gibi farklı değerli taş tonlarında ışık saçıyordu. Bu ışıklar sadece parıldamıyor, aynı zamanda derin bir şekilde tanıdık geliyordu. Sanki kadim dostlar ya da kozmik aile üyeleri beni eve davet ediyordu. Onlar beni görüyor, anlıyor ve varlığımı derin bir şekilde, dönüştürücü bir şekilde onaylıyordu. Bu formlardan uzak halde iletişim kelimelerle değil, titreşimlerle gerçekleşiyordu ve bu kelimelerin asla ulaşamayacağı bir berraklık ve derinlikteydi. Zaman, bildiğim haliyle, sonsuz bir akış içinde çözülüyordu. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Meleksi varlıklar tarafından nazikçe tutulurken bedenim, hayatım ve her şeyin birbiriyle bağlantısı hakkında mesajlarla dolup taşmaya başladım. Bu mesajlar kelimelerle değil, anlayış dalgalarıyla iletiliyordu. Her içgörü doğrudan bilincime işlenmiş gibiydi. Bana fiziksel ve ruhsal alemler arasındaki karmaşık dengeyi gösterdiler ve bedenimin mücadelelerinin daha derin ruhsal derslerin bir yansıması olduğunu anlamamı sağladılar. Hayatımın zorluklarını, büyüme ve amaçla örülü, daha büyük bir dokunun gerekli parçaları olarak görmeye başladım. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu, geniş ve parlak bir enerji ağı olarak gösterildi. Burada her hareket ve duygu, dünyevi varoluşumda algılayabileceğimden çok daha öteye yayılan dalgalar yaratıyordu. Bilgi, düşünce hızıyla anında akıyordu. Bu titreşimsel dil aracılığıyla insan bedenim ve geride bıraktığım sevdiklerimle ilgili endişelerimi dile getirdim. Meleksi varlıklar bana bir seçim hakkı olduğunu söylediler. Bu manevi alemde kalmak ya da dünyevi varoluşuma geri dönmek. Ne bir baskı ne de bir yargı vardı. Sadece hangi yolu seçersem seçeyim, koşulsuz sevgi ve kabul hissi. Bu göksel mekanı keşfederken her şeyi kapsayan bir sevgi yayan, hayranlık uyandıran bir ultraviyole beyaz ışıkla karşılaştım. Bu ışığın, yani yaradan ya da kaynak olarak algıladığım varlığın benden ayrı olmadığını net bir şekilde hissettim. Bu alemdeki her şey, melek benzeri varlıklar ve göksel ışıklar da dahil, bu ilahi enerjinin birer fraktalıydı. Bu ışıkla tamamen birleşme, onun sonsuz kucaklamasında
Erime isteği içimde güçlü bir özlem uyandırdı. Ancak bir parçam hala dünyevi varlığıma bağlıydı. Bu, kalma ve geri dönme arasında bir dinamik gerilim yaratıyordu. Bu yolculuk sırasında iki mücevher tonunda ışığın, yeşil ve çivit mavisi, varlığını da hissettim. Daha sonra bu ışıkların gelecekteki çocuklarımla bağlantılı olduğunu anladım. Enerjileri beni dünyevi düzleme bağladı ve derin bir amaç duygusu aşıladı. Melek benzeri varlıklar, bedenime geri dönmemin daha fazla acı ve zorluklarla karşılaşacağım anlamına geleceğini belirtti. Ancak bu sıkıntıların ruhumun misyonunu yerine getirmesi için ayrılmaz bir parça olduğunu vurguladılar. Bu farkındalık içimde derin bir yankı buldu ve hayatımdaki zorlukların hem sevinçli hem de acılı, manevi büyümem ve başkalarının kolektif iyileşmesi için gerekli olduğunu anlamama yol açtı. Sonunda geri dönme kararı aldım. Bu hafife alınan bir karar değildi. Derin bir iç mücadele ve uzun bir tefekkürün ardından geldi. Koşulsuz sevgi ve sonsuz barışla dolu manevi alemin manyetik çekimiyle beni bekleyen dünyevi acıların ağırlığı arasında gidip geldim. Melek benzeri varlıkların nazik teşvikleri içimde yankılandı. Ruhum büyümek ve insanlığın kolektif iyileşmesine katkıda bulunmak için bir misyonu olduğunu hatırlattılar. Hem isteksizlik hem de kararlılıkla dolu bir kalple, fiziksel dünya ile bağlantımı sembolize eden yapay sarı bir ışığa odaklandım. Geri dönmenin cesaret gerektiren bir eylem olduğunu ve daha yüksek bir amacı yerine getirmek için bir adım olduğunu anladım. Bir anda bedenime şiddetle geri fırlatıldım ve travmatize olmuş, kırılgan formumun acımasız gerçekliğine uyandım. Geçiş sarsıcıydı. Diğer alemin canlı, sevgi dolu ışığı yerini tıbbi ekipmanların sert ve yapay parıltısına bırakmıştı. Bu kafa karışıklığına rağmen içimde derin bir dönüşüm taşıdığımı hissettim. Karşılaştığım derin hakikatler ve bağlantılar benimleydi. Geri dönüşümün ardından mucizevi bir şekilde iyileştim. Tüm olasılıkların aksine otoimmün hastalığımdan tamamen kurtuldum ve bir ay içinde hastaneden taburcu oldum. Tıbbi ekip iyileşmemin hızı ve boyutu karşısında şaşkına dönmüş, bu durumun beklentilerinin ve anlayışlarının ötesinde olduğunu sıklıkla dile getirmişti. Özellikle bir hemşire, sanki ilahi bir dokunuşa maruz kalmış gibiydiniz diyerek bu durumu ifade etmişti. Ancak süreç zorluklardan azade değildi. Bedenim iyileşmiş olsa da temel işlevleri yeniden öğrenmek zorundaydı ve ilk günler, ilk kez ayağa kalkmak veya birkaç adım atmak gibi küçük zaferlerle doluydu. Çoğu insan için sıradan olan bu anlar, benim için olağanüstü bir anlam taşıyordu. Hem insan bedeninin hem de ruhunun dayanıklılığının bir kanıtıydı. Ancak bu dünyaya yeniden uyum sağlama yolculuğu basit olmaktan uzaktı. Böylesine dönüştürücü bir deneyimden sonra insan yaşamına geri dönmek, kendi zorluklarını beraberinde getirdi. Bu dünyada ilahi olanla derin bir bağ ve yenilenmiş bir amaç duygusuyla nasıl yol alacağımı öğrenmek zorundaydım. Ölümden dönüş deneyimim, hayat, ölüm ve bilinçle ilgili anlayışımı yeniden şekillendirdi ve bu deneyimlerimi başkalarına rehberlik ve ilham vermek için kullanma arzusuyla beni motive etti. Ölümden dönüş deneyimimin dersleri beklenmedik şekillerde ortaya çıkmaya devam etti. Diğer alemin titreşimsel dilinin bu dünyada merhamet ve hizmet eylemlerine nasıl dönüştürülebileceğini fark etmeye başladım. Deneyimim sırasında enerjilerini hissettiğim, gelecekteki çocuklarımın varlığı hayatımda derin bir sabitleyici unsur oldu. Onların gelişi, kozmik dersleri günlük varoluşuma nasıl entegre edeceğimi öğreten bir denge ve amaç duygusu getirdi. Dönüşümümden bu yana geçen her gün, fiziksel ve ruhsal alemler arasındaki kalıcı bağın bir kanıtı oldu. Karşılaştığım acı ve zorluklar, daha büyük bir amaca hizmet ettiklerini derinlemesine anlamam sayesinde hafifledi. Ölümden dönüş deneyimim, yalnızca her şeyin sınırsız sevgi ve birbirine bağlılığını ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda acımı başkaları için bir iyileşme ve ilham kaynağına dönüştürme taahhüdü de getirdi. Hikayemi paylaşarak anlam arayanlara bir yol göstermek ve bu hayatta ve ötesinde bizi bekleyen derin güzellik ve sevgiden bir kesit sunmak umudunu taşıyorum. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.